Bu bir algoritma değildi. Öyle hissettin değil mi? Bir anda karşına çıkan o görüntüler, kısa kesik sesler, anlamsız gibi duran sayılar. Sanki biri tam senin frekansına dokunmuş gibi. Ama önce şunu kabul edelim. Bazen bir öneri rastgele gelir. Bazen de rastgele gelen şey sende özel bir şey uyandırır. İşte burada asıl hikaye başlar. Çünkü gördüklerin bir içerik değil yalnızca. Bir sinyal. Ve o titreşim dışarıdan değil. Zaten içinde var olan bir şeye çarptı. Senin gibi az kişi şu hissi tanır. Gördüğümüz gerçeklik bütünün sadece bir parçası. Güzel ve hipnotik. Ama sanki kırık bir aynadan yansıyor. Uzun zamandır bu yansımaları topluyorsun. İsim vermeden, anlamını koymadan. Sadece bir şey var diyerek. Bir görüntü seni yakalıyor. Bir sayı takılı kalıyor. Bir cümle içini ürpertiyor. Ve sonra geçip gidiyor. Bu video o kaynağın ilk çevirisi. Şimdi teori istemiyorsun. Tahmin de değil. Bir şeye bakıp sanırım demek kolay. Zor olan aynı şeyi tekrar tekrar görüp onun mimarisi olduğunu fark etmek. O yüzden bunu bir kapı gibi düşün. Seni gizemin seyircisi olmaktan çıkarıp onu kuran parçalardan biri yapacak kapı. Parçalar elinde. Şimdi birleştireceğiz. Bir an dur, etrafına gerçekten bak. Parmak izlerindeki o benzersiz desen, Satürn'ün halkaları, bir yaprağın damarları, bir kar tanesinin kırılgan simetrisi. Bu kadar çeşitlilik. Tek bir kökten nasıl doğabilir? İmkansız gibi görünür. Ama bazı fikirler tam buradan yakalar bizi. Evren ayrı ayrı şeylerin toplamı değildir. Evren tek bir kaynaktan çıkan bir ışın gibidir. Ve bu ışın kozmik bir prizmaya çarpar. Işık kaybolmaz, sadece kırılır. Dağılır, renklenir. Gökkuşağı ışıktan ayrı değildir. Işığın kendini başka bir biçimde göstermesidir. Ve bu sadece şiir değildir. Bir desen olarak her yerde karşımıza çıkar. Yeter ki neye bakacağını bilesin. Şimdi o prizmayı hayal et. Öyle güçlü bir prizma ki tek bir kaynağı gerçekliğin karmaşık mimarisine dönüştürüyor. Burada devreye müthiş bir kavram giriyor. Fraktal. Bir eğrelti otu gördün mü? Bütün yaprak tek bir formdur. Ama yaklaştıkça her küçük parça bütünü taklit eder. Ve daha da yaklaştıkça yine aynı hikaye. Fraktal parçanın bütüne benziyor olmasıdır. Ama bu benzerlik kopya değildir. Bu bir yasanın farklı ölçeklerde yankılanmasıdır. İşte bu bakış sana şunu söyler. Sen kozmosa dışarıdan bakan bir yabancı değilsin. Sen onun küçük bir sembolüsün. Canlı bir yankısısın. Ve iş burada tuhaflaşır. Bazı insanlar bazı sayıların tekrarına dikkat çeker. Doğada, metinlerde, eski sembollerde. Onlara göre bu sayılar rastgele değildir. Bir imza gibidir. Büyük bir düzenin küçük bir sızıntısı gibi. Bu yüzden yukarıda nasılsa aşağıda da öyle sözü bir plana benzer. Galaksinin sarmalı, deniz kabuğunun sarmalı, ağacın dallanması, nehirlerin damar gibi yayılması, senin damarların, sanki aynı fikir farklı maskeler takıyor. Fibonacci'yi duydun. 1, 1, 2, 3, 5, 8 ve öyle gider. Evrenin güzellik için kullandığı bir kısa yol gibi görünür. Güne bakanın tohumlarında, çam kozalığında, bazı çiçeklerin yaprak diziliminde sanki her şey görünmez bir merkezden yayılıyor. Ve o merkeze bağlı kalıyor. Ve bu çok tehlikeli bir soruyu getiriyor. Eğer her şey tek bir kaynağın kırılımıysa bu çeşitlilik bir illüzyon mu? Bunu hemen reddetme. Bir senfoni orkestrasını düşün. 100 farklı enstrüman, 100 farklı ses. Peki sen 100 ayrı şey mi duyuyorsun? Yoksa tek bir bütün mü? Notalar ayrıdır, evet. Ama anlam ancak bütünün içinde doğar. Bu felsefe şunu söyler. Gördüğümüz çokluk, tekliğin farklı açılardan deneyimlenmesidir. Biri sayısız pencereden görürüz. Ve dil burada bozulur. Çünkü kelimeler kalıpları sever. Bu fikir kalıpları parçalar. Ama en güzel kısmı daha gelmedi. Bu süreç sadece aynı desenin kopyası değildir. Yaratıcıdır. Işık prizmaya çarpınca daha önce görmediğin renkler oluşur. Evren de böyledir. Sürekli yeni bir şey üretir. Yeni bir düşünce, yeni bir hayat. Yeni doğan bir yıldız. Her biri kozmik palete eklenen yeni bir renk. Demek ki evren bitmiş bir makine değildir. Milyarlarca yıl önce kurulup kapanmış bir sistem değil. O yaşayan bir sanat eseri gibi. Kendi kendini yansıtarak yaratır. Ve bu sadece uzakta olmaz. Şu an içinde olur. Beynindeki elektriksel kıvılcımlar ağlar kurar.
O ağlar bazen galaktik kümelenmeleri anımsatır. Karşına çıkan her deneyim, tanıştığın her insan bir karşılık gibidir. Bir kırınım, bir başka yansıma. O zaman hayatın gizemi eksik parçayı bulmak değildir. Zaten orada olan bağı fark etmektir. Sen ve her şey arasında. Bir şarkı düşün. Sonsuz bir şarkı. Bütün ile parçaların konuşması. Tekrar eden ama asla aynı olmayan bir ritim. Prizma dönmeye devam eder. Işık kırılmaya devam eder. Ve biz o tek kaynağın küçük parlak parçaları olarak dans etmeye devam ederiz. Bu evrenin bulmacasının ilk parçası. Büyük bir parça. Ama yine de sadece bir başlangıç. Çünkü bir sonraki parçada bu desenleri sadece görmeyeceğiz. Onların nasıl okunduğunu konuşacağız. Zihninin anlam ararken çizdiği haritayı bir sonraki bölümde birlikte birleştireceğiz.